Gizemli ormanın sırrı bir zamanlar, büyük bir köyün hemen yanında, derin ve karanlık bir orman vardı. Bu orman o kadar gizemliydi ki, kimse oraya gitmeye cesaret edemezdi. Köydeki büyükler, çocuklara ormana yaklaşmamalarını öğütler, ormanın içinde yaşayan tuhaf yaratıklar olduğunu söylerdi. Ama küçük Elif, bu hikayelere inanmıyordu. Onun içinde büyük bir merak vardı. Ormanın arkasında ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Bir gün cesaretini topladı ve gizlice ormana doğru yola çıktı. Elif ağaçların arasında yürürken her şeyin ne kadar sessiz olduğunu fark etti. Kuşlar bile ötmekten vazgeçmişti. Tam geri dönmeyi düşündüğü sırada bir ışık gördü. Merakı daha da arttı ve ışığın olduğu yöne doğru yürüdü. Işığın kaynağına ulaştığında Elif şaşkınlıktan dona kaldı. Çünkü karşısında devasa bir ağacın gövdesine oyulmuş kocaman bir kapı vardı. Kapının üzerinde altın harflerle şu yazıyordu: "Cesaret, kalbinin anahtarıdır." Elif, kapıyı açıp açmama konusunda tereddüt etti. Ama sonunda cesaretini topladı ve kapıyı araladı. Kapı açıldığında, karşısında harika bir manzara belirdi. Masmavi gökyüzü, renkli çiçekler ve uçsuz bucaksız yeşil çayırlar vardı. Burada her şey, köyde duyduğu hikayelerin aksine çok huzurluydu. Elif, bir süre bu güzel dünyayı keşfetti. Derken, ormanın derinliklerinden gelen bir ses duydu. Ses ona yardım çağrısında bulunuyordu. Elif, sesin geldiği yöne doğru koştu ve bir grup minik yaratığın bir ağacın altında sıkışıp kaldığını gördü. Yaratıklar, büyük bir fırtına nedeniyle yuvalarını kaybetmişlerdi ve şimdi evsiz kalmışlardı. Elif, yaratıklara yardım etmeye karar verdi. Onlara yuva yapabilecekleri bir yer buldu ve onları oraya götürdü. Yaratıklar, Elif'e minnettardı. Onun cesareti sayesinde tekrar bir araya gelmişlerdi. Tam bu sırada, ormanın derinliklerinden gelen bir başka ses duyuldu. Bu ses, ormanın en yaşlı ağacı olan Bilge Çınar'a aitti. Bilge Çınar, Elif'in cesaretini övdü ve ona ormanın en büyük sırrını açıkladı. "Bu orman, cesur olanlara dosttur," dedi Bilge Çınar. "Senin gibi yardımsever ve cesur biri, buranın gerçek güzelliklerini görebilir. Bu dünya, sadece korkusuzca ilerleyenlere açılır." Elif, Bilge Çınar'a teşekkür etti ve ormanın sırrını koruyacağına söz verdi. Eve döndüğünde köydeki büyükler ona ormanın tehlikeleri hakkında sorular sordular. Ama Elif sadece gülümsedi ve ormanın sırrını kalbinde sakladı. Artık ormana